Kandur benim. Kandur aslında benim soyadım. Ben müziğe kendi gruplarımla başladım. Nozark diye bir grubum vardı. Daha sonradan Persona oldu. Resonance diye bir şey vardı. Fakat ya her zaman line-up sürekli değişiyordu grupların içindeki müzisyenler. Belli bir zamandan sonra ben de tek sabit karakterin ben olduğumu anlayınca biraz daha solo artist kafasında Kandur olarak devam etmeye karar verdim. İlk başta bir cover projesiyle başladı. 2010'lu yıllarda Kiev'de. Daha sonradan 2013'te San Francisco'ya yerleşince kendi parçalarımı kaydetme ve çıkarma fırsatı buldum. Zaten bu müzik işini her zaman Batı'da, böyle Amerika'da, İngiltere'de falan yapmak gibi bir hayalim vardı. Onu da bu şekilde gerçekleştirmiş oldum, o şekilde başlatarak. Daha sonra bir 5 senelik bir San Francisco macerasından sonra tekrardan Ukrayna, Türkiye taraflarına döndüm. Şu an hala Lviv'deyim, Ukrayna'da. Yakın zamanda Kiev'e yerleşmeyi planlıyorum. Bir ayağım İstanbul'da, bir ayağım Kiev'de olarak devam etmeyi planlıyorum şu an için müziğe. Üretim süreci benim nasıl oluyor? Çok fazla şehir değiştirdiğim için son 10 yılda falan her zaman sıfırdan başlamak gibi bir şey oldu benim için. Ben her zaman grup müziğine daha çok önem verdim. O yüzden tek başına müzik yapsam bile sanki bir grupmuşum gibi hareket etmeye çalışıyorum. Genelde kafamda bir sound oluyor, bir ses oluyor. Onu çıkartmaya çalışıyorum, onu ortaya koymaya çalışıyorum yaptığım kayıtlarda da. Bunun için de genelde başka müzisyenlere ihtiyacım oluyor daha çok. Çünkü her şeyi kendim çalamıyorum. O yüzden de yeni yerleştiğim şehirlerin her birinde yeni müzisyenleri bulmaya çalışmak, yeni bir böyle arayışa girmek sürekli zor oluyor. Yani tam olarak istediğim üretim performansını hala yakalayamadım ama genel olarak nasıl oluyor benim? Böyle gitarla takılırken falan bir tane parça çıkıyor. Onların üzerinde bir şeyler düşünüyorum. Yavaş yavaş zamanla kafamda yıllanıyor. Genelde telefonumda tuttuğum bir voice memos bölümünde bir 100 şarkı falan oluyor. Onların içinden toparlayarak böyle en hani zamanını yıllanarak aştırabildiğim parçaları bir araya getirerek parçalar yapmaya çalışıyorum. Genelde hani etkilendiğim şeyler o an dinlediğim müzikler oluyor. O an etrafımda konuşulan konular veya insan ilişkileri oluyor. Yani benim farklı yerlerde, Amerika'da da, Ukrayna'da da, Türkiye'de yaşadığım şeylerden sonra anladım ki yani nerede olursan ol insanın olduğu aşağı yukarı her yer aynı. Genelde hepimizin uğraştığı sorunlar, problemler, işte psikolojik durumlar, her şey aynı oluyor.
Onlar hakkında yazıyorum genelde. Benim için her zaman hani şarkı sözleri hep en son saniyede ve genel olarak önemsiz oldu şimdiye kadar. Daha çok müziğe ve hani sound'a önem veriyorum. Ya benim kafamda hep Queens of the Stone Age gibi biri olmak vardı. Yani o tarzda bir müzik yapmak, o tarzda bir kolektifimin olması. Nasıl orada Josh Homme asıl hani işin beyni ama etrafında belli başlı müzisyenler var. Hani onun kafasında kurduğu şeyleri ortaya çıkarıyorlar. Ve orijinal, enteresan bir müzik yapıyorlar. Yani çok fazla başka şeylere benzemeyen. Ya ben de kendimi orada konumlandırmak istedim hep. Hep onların doğrultusunda o tarzda bir şey. Ama onun dışında etkilendiğim çok fazla işte yani Britpop, işte İngiliz işte grupları, 90'lar, 80'ler sonu, işte Stone Roses, Oasis, daha sonra işte Noel Gallagher, Liam Gallagher. Çok fazla klasik rock, Amerikan, İngiliz klasik rock. Böyle neo-psych, işte Portland, San Francisco soundları. Brian Jonestown Massacre mesela hani en çok etkilendiğim gruplardan bir tanesi. Buralarda çok fazla bilinmiyor ama hani kendimi böyle konumlandırmak istediğim taraflar oralar. Genelde böyle çok fazla hani piyasa şeyi gütmeyen, hani zevk için müzik yapan insanların, bir de böyle birazcık müzikten anlayan demeyeyim de o şekilde söylemek biraz yanlış oluyor belki. Hani zaten çok müzik dinlemiş insanların dinleyeceği bir şey olmuş oluyor aşağı yukarı. Ben öyle gibi hissediyorum sanki. Çok büyük oldu çünkü mesela ben Ukrayna'dayken açıkçası çok fazla Ukraynalı müziği dinlemiyordum. Yeni oranın, yani benim Ukrayna'la geçmişim yaklaşık bir 17 seneyi falan buldu artık. Ama yani son 2-3 senede oranın etnik müziğini, hani biraz daha kendi yaptıkları şeyleri dinlemeye başladım. Ve hani anladım tam olarak ne olduğunu. Bizim birazcık böyle Karadeniz yöresi türkülerini andıran bir yapıları var. Orada da yani tarihlerinden dolayı hani milli kimlik oluşturmaya çalıştırdıkları için son birkaç senede zaten hani kuvvetlenmiş bir şey. Daha çok aslında benim San Francisco'da oldu çünkü orada dinlediğim hani indie ve psychedelic müzikler bana çok fazla hani Türkiye'nin işte 70'lerinde 80'lerinde yarattığı hani Anadolu rock tarzı şeyleri çok hatırlattı. O tarzda bir böyle bağlantı kurulduğunu hissettim yani ve o yüzden mesela hani 2019'da çıkarttığım Rumi'yi birazcık o şekilde yaptım. Yani sound olarak, müzik olarak biraz daha San Francisco sound'u. Oradaki işte o neo-psych, dediğim gibi işte Brian Jonestown Massacre gibi grupların birazcık daha sound'una yakın. Ama sözleri hani biraz daha Türkçe ve o Anadolu rock'taki hani o böyle sufi temayı birazcık kullanmak için öyle bir şey yapmıştım mesela. O tarzda bir etkisi oldu tabii ki. Bir de şöyle bir şey oldu. Yani müziğin ne kadar basit olursa o kadar zengin olduğunu fark ettim. Farklı yerlere gidince. O yüzden benim kendi yaptığım şarkılar da birazcık değişmiş oldu. Yani daha sadeleşti, daha basitleşti. Bir sürü böyle akorlar, işte farklı riffler falan filandansa daha çok hani sound, groove üzerine kurulan parçalar yapmamı sağladı. Şu anda zaten yazdığım şeyler genelde ona yönelik, yani aynı şeyin 3-4 dakika döndüğü tarzda parçalar olmuş oldu genelde. Yani ne kadar basit olursa o kadar düzgün oluyor. Bir de yaptığım müziği de aşağı yukarı hani gitar müziği olarak tanımlamaya başladım. Çünkü çok fazla mesela Ukrayna'da janra konusuna çok önem veriliyor. Herkesin janrası, yani kimse hani ben rock çalıyorum, ben alternatif çalıyorum demiyor. Herkesin janrası böyle 5 kelimeli. Yani benim içinse daha basit hale geldi yani müzik olayı. Farklı yerlerde farklı şeyler dinleyince. Bence her yerde zor. Yani her yerde olan zorluk, onu dedim ya daha önceden. Yani insanın olduğu her yerde aşağı yukarı yaşadığımız zorluklar aynı. Ben sadece şöyle diyebilirim. Hani kendi yaşadığım yer olduğu için Ukrayna'da Amerika ile kıyaslayınca biraz daha kolay. Çünkü aşağı yukarı herkesin aldığı para aynı. Amerika'daki adam da aynı şeyi alıyor. Ukrayna'daki de aynı şeyi alıyor ama yaşam şartları çok daha kolay mesela hani Ukrayna'da. Masraflar olsun işte. Ulaşım, hani şehirler arası yolculuklar olsun. Yani Amerika'da ben San Francisco'daydım. Hani tabii birbirine daha yakın şehirler var ama genel olarak benim orada olduğum yerde, yani San Francisco'dan sonra
çalabileceğin en yakın yer 3-4 saat uzaklıkta. Oradan sonra çalabileceğin en yakın yer 6 saat uzaklıkta arabayla. Çok fazla bir böyle ulaşımın olmuyor. Yani büyümek çok daha zor hale geliyor. Aynı şehirde 2 aydan daha sık konser yapamıyorsun. Onun büyük bir zorluğu var. Zaten yaptığım konserlerde de hani 70-80 kişiyi toplayabilirsem benim gibi bir grup çok iyi oluyor yani. O yüzden orada daha zor geldi bana. Oradaki kolaylıklar neler? Endüstri var. İnsanların biraz daha hani endüstriye bakış açısı daha kolay, daha rahat. Herkes indie başlıyor çünkü orada. Yani sıfırdan böyle bir plak şirketiyle başlayan neredeyse kimse yok orada. Herkes indie başladığı için, aşağı yukarı herkes aynı yollardan geçtiği için biraz daha insanlar birbirine yardım ediyorlar. Müzisyenler arasındaki ilişkiler çok daha farklı, çok daha profesyonel. Hani anında hemen para konuşuluyor, hemen zaman konuşuluyor, hemen bazı şartlar hani hemen bildiriliyor. Böyle çok fazla ilişkiye dayalı değil, daha profesyonel ama insanlar birbirine de aynı zamanda yardım etmeye çalışıyorlar. Çünkü orada hani bir sahne kültürü var. Yani sonuçta aynı sahneyi paylaşan insanlarız. Hepimiz yükselirsek, birimiz yükselirsek hepimiz yükseliriz. O yüzden hepimiz birbirimize yardım edelim gibi bir mentalite var. O çok iyi. Ya ben ilk single'ımı 2016'da yayınladım. Onu da 2015'te kaydetmiştim. Ve tamamen kendi bütçemle yaptım. İlk single'ı da, işte onun sonrasındaki PR çalışmasını da, sonrasındaki EP ve onun PR çalışmasını da hepsini kendim hani finanse etmek zorunda kaldım. Geri dönüşünü aldım mı? Maddi olarak alamadım tabii ki. Ama manevi olarak aldığımı düşünüyorum. Yani yapmak istediğim, ulaşmak istediğim bazı hedefler vardı. Onlar için yaptım zaten. Plak şirketi olsaydı tabii ki çok daha hani kolay olabilirdi belki. Tabii şu an günümüzde yani bir sürü farklı plak şirketi anlaşmaları var. O yüzden yani onların da istediği farklı şeyler var. Kişiye göre, artiste göre de değişiyor yani hani plak şirketleri arasındaki ilişkiler. O yüzden yani benim çok fazla onlarla bir tecrübem olmadığı için bir de kendi bildiğim doğrularımla ilerlemek istediğim için o şekilde davrandım. Yani plak şirketi ne verdiğine bağlı. Eğer senin kayıt etmene imkan sağlayabiliyorlarsa ne kadar güzel. Tabii ki lazım. Yani ben de isterim mesela, keşke bir plak şirketi olsa da hani benim arkamda sürekli kayıt yapsam. Kayıda hani hiçbir maddi bir şey harcamasam veya onun işte tanıtımına veya onun reklamına. Ama öyle bir şey olmayınca bu sefer her şeyi kendin yüklenmiş oluyorsun. Ya bir de benim yaptığım müzikte hani benim kafa yapımda birazcık, ne kadar dijital çağda olsak da ben mesela evde oturup kayıt yapamıyorum. Hani yine de stüdyoda hani yaptığım şey daha çok hoşuma gidiyor. Ne kadar sound'unu tutturabilmiş olsam da evde yapıldığını bildiğim için benim içimde bir boşluk kalmış gibi oluyor. Ama stüdyoda yaptığım şeyler daha çok hoşuma gidiyor. Yani hani sanki doğru olan şeyi yaptım. O da bir maliyet tabii ki yani hani genel olarak. Ya hızlanmayı istiyorum tabii ki, dedim ya. İstediğim üretim performansına bir türlü ulaşamadım. Çünkü farklı şehirlerde yeniden sıfırdan başlamak zorunda kaldım. Şimdi de tekrardan şehir değiştiriyorum ama en azından biraz daha yerel olarak daha çok şeyini bildiğim, hani daha önceden bir geçmişimin olduğu yere tekrardan yerleşiyorum. O yüzden daha hızlanacağım. Bir de yani ekibimi kurdum. Yeteri kadar hani altını dolduracak işler yapmak gerektiğini anladım. Benim mesela Amerika'da yaptığım şeylerden bir tanesi, daha konser çalmadan, altını doldurmadan birçok şeyin direkt kayıt yapıp kayıt çıkartmaya başladım. Ve bunun pek doğru olmadığını anladım daha sonradan. Çünkü altını dolduracak bir konser geçmişim, bir kitle yaratımı olmamıştı. Şimdi artık o olduktan sonra biraz daha hızlı hareket edebilecek duruma geldiğimi düşünüyorum. Zaten elimde beklettiğim, işte 2018'de kaydettiğim 2 tane daha single vardı. Onları çıkartacağım. Daha sonradan da bu pandemi sürecinde yazdığım bir 19-20 parçanın içinden seçtiğim bir ilk hani full yani LP projem var. Onu da işte en yakın zamanda kaydedip çıkartmak istiyorum bir an önce. Bakalım nasıl olacak. Evet. Yani zaten sosyal medyanın mesela benim üzerimde yarattığı en kötü etki oluyor. Ben ara Instagram'dan da takip edenler biliyordur. Yani bazen oluyor 2 ay falan hani girmiyorum. Bir şey post etmiyorum. Kendim de okumuyorum, bakmıyorum millet ne yapmış. Çünkü yani beni en çok böyle iten şey de aslında o oluyor. Hani ileriye iten, bir şeyler yapmaya zorlayan. Bakıyorum etrafımdaki diğer mesela gruplar, başka sanatçılar bir şeyler yapmaya başlıyorlar. O orada çalıyor, bu burada çalıyor, şu kayda girmiş, bu kayda girmiş.
o single çıkartmış, onunla birileri röportaj yapmış. Yani benim de bir şeyler yapmam diye sürekli itiyor ama o bazen o itiş işte tam tersi hani bir duraklatmaya da neden olabiliyor. Evet. Ya işte yaşadığımız bu dijital çağda öyle bir olay var. Herkes birbiriyle çok bağlantılı olduğu için herkesin ne yaptığını görüyorsun. Sen bir şey yapamayınca bu sefer yani niye ben hiçbir şey yapamıyorum diye böyle bir problem olmuş oluyor yani. Geç. Yani onun öncesinde ben yayınlamıştım aslında. Daha başka parçalarım vardı evde kaydettiğim. Bir iki tane Türkçe parça yayınlamıştım YouTube'dan falan filan ama hani 2016'da yayınladım dediğim benim stüdyoda kayıt yapmaya başlayarak tüm platformlarda yayınladığım hani ilk single'ım 2016'da olduğu için o şekilde miladı koyuyorum. Yoksa benim yani 2011'den itibaren internete koyduğum kendi bestelerim, kendi yaptığım kayıtlarım vardı. Onun öncesinde de diğer gruplarımla yaptığım şeyler vardı ama Kandor adı altında yaptığım ilk hani resmi çıkışım öyle söyleyeyim 2016'da olduğu için. It's not the most, what will be the worst? Whole lot I'm shivering, 'cause this one thought haunts me like a ghost. I tried but it's too hard to close my eyes. Way to fall asleep. Holding on to memories no friends can help. Feel like I'm a creep. Oh, won't you care, girl? My hands are getting cold and I feel the pain. Oh, my sweet love, I just can't explain. Go, baby, go, never be happy. See you dancing there, won't you go? Oh, won't you go? Go, baby, go, never be happy. See you dancing there, won't you go? Bilmiyorum. Neden o? Ya herhalde tek yapmayı bildiğim şeyin bu olduğunu düşündüğüm için. Başka bir şey değil. Yani bazen böyle düşünüyorum. Mesela birçok kişiyle konuşurken ya biraz daha piyasa böyle hani müzik başka bir şeyler yapsan hani olmaz mı? Ya olur tabii hani. Ama yani şöyle bir şey var. Müzik para için yapılacak iş değil yani hakikaten. O kadar çok külfeti var ki yani sadece sevdiğin için yapman lazım. Ben de müziği sevdiğim için değil. Yani rock'n'roll'u sevdiğim için, onun etrafında, müziğin etrafında kendime kurduğum hayatı sevdiğim için. Müzik olmasa ben ne San Francisco'ya giderdim, belki ne Ukrayna'ya giderdim, ne işte şimdiye kadar tanıştığım insanlarla tanışırdım, ne etrafımda bu kadar fazla insan olurdu. Belki evlenemezdim bile. Yani o kadar çok şeyi değiştirdi ki hani o rock'n'roll sırf onun için yapıyorum, başka bir şey için değil. Ya aslında Türkiye'de tabii ki gelmek istiyorum. Yani benim şöyle bir durumum oldu. 17 yaşından beri yurt dışında yaşıyorum. Hani Türkiye'ye de geldiğim işte senede belki bir kere, bir ay, 2 ay. Genelde hep öyle oldu. İçimde bir uhta kaldı yani böyle yetişkin hayatımı Türkiye'de yaşayamamakla alakalı. Onu mutlaka yapmak istiyorum. Ne zaman olur, ne kadar olur onu çok fazla bilemiyorum ama yani ne olursa olsun ben Amerika'dan döndükten sonra zaten 2 ayaklı bir hayatım olacak. Yani yarı Ukrayna'da, yarı Türkiye'de gibi. Yurt dışında olmak istememin sebeplerinden bir tanesi de yani genel olarak baktığımda sanki böyle oralarda olmayan bir şeyi yapıyormuşum gibi geliyor Türk olarak. Türkçe müzik geçmişinden gelen birisi olarak, o doğu armonisini bilen, bizim ezgilerimizi anlayan, bilen ve hani gitar müziğini onları güzel enjekte edebilen birisi olarak oralarda olmayan bir şeyi yaptığımı düşünüyorum ve hani her zaman ya keşke daha fazla bizden birileri olsa. Türkiye tabii ki çoğu artiste yeten bir piyasaya sahip diye düşünüyorum. Herhalde o yüzden yani çoğu kişi dışarı çıkmıyor. Fakat hani bu işin birkaç ayaklı da olabileceğini bir şekilde hani düşündüğüm için onu yapmaya çalışıyorum.